merhaba, Yakın Sanat'a hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 tane sanatla terapi ve yaratıcılık uygulaması paylaşacağım. Her uygulama içinde ikişer sorumuz olacak. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın, resim öğretmeni ve sanat terapistiyim. Yakın Sanat kanalında yüz yogası, sanatla terapi videoları, makyaj ve eşarp veya fular bağlama videoları paylaşıyorum. Beğen tuşuna basmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Sizler ne kadar beğeni gönderirseniz, ne kadar fazla abone olursanız bizim izleyicimiz o kadar artmış oluyor. Algoritma bizi o kadar öne çıkarmış oluyor. Ben de yeni videolar çekmek için motivasyon kazanmış oluyorum. Normalde sanatla terapi uygulamalarını yaparken yarı yapılandırılmış uygulamalar yapıyoruz. Uygulamanın bir kısmını belirliyoruz. Daha sonra uygulama esnasında kişilerin durumuna, o anki duruma, oradan gelecek geri bildirime göre çalışmalarda esneklik sağlıyoruz. Çalışmayı biraz değiştirebiliyoruz. Soracağım sorular da aslında benim normalde uygulama yaparken standart sorular kullanmıyorum. Belirli sorular kafamda oluyor ama karşıdan gelen kişinin yaptığı uygulama üzerinden sorular soruyorum. Onun verdiği cevaplara göre ben yeniden o anda soru üretiyorum. Sanatla terapi uygulamaları yaparken sanat terapisti olarak bizler karşıdaki kişinin uygulamasına bakarak doğrudan yargıda bulunmuyoruz asla. Senin bu yaptığın şey şunu ifade ediyordur. Bu yaptığın şey senin hayatındaki üzüntündür. Senin hayatındaki mutluluğundur. Senin geçmişte yaşadığın zorluklardır vesaire gibi hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle bir yargıda bulunmuyoruz. Hep biz sorular soruyoruz. O sorulara sizin verdiğiniz cevaplar üzerinden ilerliyoruz. Onun için sanat terapistiyle bu uygulamaları devam ettirmek uygulamaya katılan kişi açısından daha faydalı bir şey. Şimdi burada yalnızca demo gibi ben size bu uygulamanın nasıl gerçekleştiğine dair bazı örnekler sunuyorum. Ama bunları biz yüz yüze yaptığımızda tek bu 2 soruyla 3 soruyla kalmıyoruz. Sorular devam ediyor. Bir kişiyle çalıştığımızda 45-50 dakika yalnızca o uygulama üzerinden soru ve cevaplarımız devam ediyor. Kişi bunlara hazırlıklı gelmediği için o anda cevap veriyor. Hem onun yaratıcılığı gelişiyor hem de sanat terapistinin o anda tüm yaratıcılığını kullanması gerekiyor. Sanat terapi ve yaratıcılık uygulamaları aslında yalnızca psikolojik sorun olan kişiler için kullanılmaz. Kişilerin içindeki yaratıcılığı geliştirmek için de kullanılabilir. Kendimizi keşfetmek için kullanılabilir. Koruyucu hekimlik gibi kullanılabilir. O yüzden ben terapiye gidiyorum ve yok ben terapiye gitmem gibi bazı yargılar olabiliyor insanların içinde. Hiçbir zaman öyle bir kaygı düşünülmemeli. Tabii ki düşünebilirsiniz. Düşünülmemeli derken ben de yargıda bulunmuş oluyorum ama denemek lazım. Denemeden kendi üzerinizdeki etkisini göremeyebilirsiniz. Sanatla terapi uygulamaları sırasında sanatın birçok alanını kullanarak gerçekleşir. Kendimizin bile farkında olmadığımız keşiflerle ayrılabiliriz o uygulamadan. Bizim yaptığımız bu uygulamalar yalnızca orada kalmıyor. Bizim bilinç dışımızda işlemeye devam ediyor. Evde de kendimizle ilgili farkındalıklarımız Arşimed'in buldum dediği gibi bizim de kendimizle ilgili farkındalıklarımız olabiliyor. Hatta çok büyük, çarpıcı farkındalıklarımız olabiliyor. Bir ağaç uygulaması yapalım. Elinize herhangi bir kağıt alın ve istediğiniz türden de boyalar alın. İstediğiniz gibi bir ağaç çizin kağıdın üzerine. Ben bazı soruları veya yönergeyi unutmamak için kağıda yazmıştım. Oradan okuyayım.
Bu ağacın köklerine sizi hayata bağlayan değerlerinizi ve ailenizi yazın. Gövdesine bugüne kadar geçirdiğiniz zorlukları yazın. Dallarına yeteneklerinizi, yapraklarına da hedeflerinizi yazın. Veya sembolize edin. Bunları yazıp bitirdikten sonra da 2 tane sorumuz olacak. Sorulara baştan geçmeyin bence. Önce uygulamayı yapın, sonra uygulamaya geçin. Birinci sorumuz, ağacın en güçlü görünen kısmı neresi? Ve bu gerçek hayatta neye karşılık geliyor? İkinci sorumuz, bu ağacı fırtınalara karşı koruyan nedir? Olumlamalar koleji şimdi. Gazeteler, dergiler, kitaplar, yapıştırıcı, karton gibi malzemeler gerekiyor bunun için. Sonra dergilerden size güçlü, mutlu ve başarılı hissettiren kelimeleri, renkleri ve görselleri seçin. Kesin bunları. Ben değerliyim, yeterliyim gibi cümleleri de ekleyerek kendiniz bu kelimelerle ve görsellerle bir kolaj oluşturun. İstediğiniz gibi bunları düzenleyin. Büyük olur, küçük olur, istediğiniz yere koyarak kartın üzerine bunları yapıştırın. Sonra bakın bakalım genel olarak. Sonra da yine 2 tane sorumuz var. Birinci sorumuz, bu kolaja bakarken hissettiğiniz en baskın duygu nedir? İkinci sorumuz, buradaki hangi görsel veya kelime en çok duymaya ihtiyacınız olan şeydir? İçsel kahraman maskesi, karton, maske, taslağı veya kağıt tabak, renkli kalemler, tüyler, simler ve ipler kullanabilirsiniz. Maskenin iç tarafına, bu kağıt tabak veya maske taslağının iç tarafına sizi güçsüz olduğunuz yönleri yazın. Sizin en çekingen olduğunuz yönleri ve o çekingen olduğunuz yönlerde kullanmak istediğiniz renklerle bunları iç tarafa yapın. Dış kısmına da güçlü olan yanınızı çizin, yazın, süsleyin. Güçlü yanınızı en güçlü gösterecek şeyleri yazın veya çizin işte. Sonra 2 tane sorumuz var. Maskenin dış yüzeyindeki kahramanın en belirgin özelliği nedir? Dışına güçlü bir yanınız yapmıştınız ya. Bu güçlü yanın en belirgin özelliği nedir? İkinci sorumuz, dışındaki bu kahramanın özelliklerinden birini yarın hayatınızda kullanmak isteseniz kullanabilir misiniz? Hangisini kullanırdınız? O güçlü yanın hangi yönünü kendi hayatınızda kullanırdınız? Bu soruları cevaplayın. 4. uygulamamızda başarı kutusu, küçük bir ayakkabı kutusu ya da kavanoz, süsleme malzemeleri ve küçük kağıtlar gerekiyor. Kutuyu dışarıdan istediğiniz gibi süsleyin, resim yapın, yapıştırın, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ardından küçük kağıtlara bugüne kadar başardığınız her şeyi ilk aklınıza gelenlerden başlayarak ayrı ayrı yazın ve kutunun içine atın. İyi yaptığınız yemek, iyi yaptığınız iş, başardığınız bir iş, diplomalarınız, size göre başarı neyse bunları küçük, büyük demeden bu kutunun içine veya kavanozun içine atın. Sonra kendinizi kötü hissettiğinizde bu kutudan bir kağıt seçin. Bakın, okuyun. Sorularımız geliyor şimdi. Kutuyu süslerken kullandığınız renkler hangi duyguyu simgeliyor sizin için? Başarı, huzur, sevgi, mükemmellik vesaire. Yani bu renkler sizin için hangi duygunun karşılığı? İkincisi, kağıtlara yazdığınız başarıları okurken bedeninizde nasıl bir his yayılıyor? Kırıklardaki altın uygulamamız var şimdi de.
Bir resim kağıdı ve çeşitli boyalar alıyorsunuz. O kağıdın üzerine istediğiniz gibi kelimeleri yazıyorsunuz, resim yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi bu kağıdı kullanıyorsunuz yani. Sonra alıyorsunuz elinize o kağıdı yırtıyorsunuz istediğiniz gibi. Yırtık parçaları alıyorsunuz. Sonra başka bir şekilde, başka bir düzende, başka bir kağıdın üzerine yapıştırıyorsunuz bunları. Japonların kintsugi sanatı var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Japonlar herhangi bir porselen kırıldığında onu herhangi bir onların özel yapıştırıcısıyla bu kırık yerlerden yapıştırarak altına bunu süslüyorlar. Eskisinden daha değerli hale geldiğini bunun ifade ediyorlar. Bunun gibi siz de bu kağıtları yırtıyorsunuz ve tekrar istediğiniz gibi bir düzende birleştiriyorsunuz ve bu kağıdın ek yerlerine altın renkli bir yaldızla boyuyorsunuz. Sonra da 2 tane sorumuz gelecek. Çatlakların altınla doldurulması, altın rengiyle süslenmesi size ne hissettiriyor? 2. sorumuz, yaşadığınız zorluklar, kırılmalar ile bu yaptığınız uygulama arasında benzerlik var mı? Beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen.